Fyodor Dostoyevski. Bir yazarın günlüğü. Gülünç adamın düşü. Ben gülünç bir adamım. Şimdi deli diyorlar bana. Geçmişte olduğu gibi onların gözünde hala gülünç bir adam olarak kalsaydım, rütbece bir terfi olurdu bu. Ama kızmıyorum artık. Şimdi bana sevimli görünüyorlar. Hele ki bana güldüklerinde, evet nedense asıl güldükleri zaman sevimli buluyorum onları. Onlara bakarken hüzünlenmeseydim, onlarla birlikte gülebilirdim. Kendim için değil, onları sevdiğim için gülerdim. Benim bildiğim gerçeği onların bilmemesi hüzünlendiriyor beni. Ah, gerçeği yalnızca benim biliyor olmam ne zor şey. Onlar bunu anlamazlar. Hayır, anlamayacaklar. Geçmişte tuhaf görünmekten acı duyardım. Ne görünmesi? Düpedüz öyleydim. Her zaman tuhaf biriydim. Biliyorum bunu. Belki de doğuştan böyleydim. Gülünç biri olduğumu 7 yaşlarımda anlamıştım. Sonra okula başladım. Üniversiteye girdim. Gel gelelim okudukça gülünçlüğümü daha açık seçik görüyordum. O kadar ki derinlere daldıkça sanki üniversite biliminin tuhaflığımı kanıtlamak için icat edildiğini bile düşünmeye başladım. Bilimde olduğu gibi hayatta da sürüyordu bu. Yıllar geçtikçe her bakımdan gülünç olduğumun bilinci bende gitgide arttı ve daha da güçlendi. Bana her zaman gülüyorlardı. Ama tuhaf olduğumu bu dünyada bilen biri varsa o kişinin sadece ben olduğumu ne kimse biliyor ne de seziyordu. İşte en ağrıma giden de bilmemeleriydi. Ama kabahatli olan bendim. O kadar da mağdurdum ki asla kimseye itiraf etmek istemiyordum. Bu gururlu yıllar geçtikçe daha da büyüdü. Gün gelir de tuhaf olduğumu kim olursa olsun birine itiraf edecek olsaydım, bana öyle geliyor ki o gün akşam tabancayla beynimi dağıtırdım. Ah, kendimi tutamayıp arkadaşlarıma itiraf ederim diye ne işkenceler çekerdim. Ancak delikanlılığa ayak bastıktan sonra bu korkunç özelliğim geçen her yıl kafamda daha çok belirginleştiği halde her nedense biraz durulmuştum. Özellikle nedense diyorum. Çünkü hala nedenini anlamış değilim. Belki de ne bileyim, sürekli benim dışımda gelişen bir nedenle yüreğimdeki korkunç acının yoğunlaşmasıydı bu. Beni dünyada her şeyin boş olduğu inancına götüren buydu. Uzun zamandan beri seziyordum bunu. Ancak bu inanca kesin olarak varmam bu yıl birdenbire oldu. Her şeye rağmen başlangıçta, geçmişte pek çok şey varmış gibi görünüyordu bana. Gel gelelim, sonra geçmişte de hiçbir şeyin olmadığını anladım. Nedense öyle görünmüştü. Yavaş yavaş hiçbir zaman hiçbir şeyin olmayacağına inandım. Ve bu andan sonra birden insanlara öfke duymayı bıraktım. Yani anda olduğumu hissettim. Onları neredeyse fark etmemeye başladım. Doğrusu bu enti püften şeylerde bile kendini göstermeye başlamıştı. Söz gelimi yolda yürürken insanlara çarptığım oluyordu. Dalgınlığımdan filan değil. Düşünecek neyim vardı ki? O zamanlar düşünmeyi tam anlamıyla bırakmıştım. Benim için hepsi birdi. Hiç değilse sorunlarımı çözseydim bir tekini bile çözememiştim. Çok muydu? Fark etmiyordu benim için. Ve böylece sorun filan kalmadı. İşte bu andan sonra birden gerçeği öğreniverdim. Evet, geçen Kasım ayında olmuştu bu. Kasım'ın 3'ünde. O günden beri her anını hatırlıyorum. Olabilecek en iç karartıcı akşamlardan biriydi. Gece saat 11'de eve dönmüştüm. Özellikle hatırlıyorum. Bundan daha kasvetli bir akşamın olmayacağını düşünmüştüm. Sadece ruhsal olarak değil, hava gerçekten berbattı. Gün boyu yağmur yağmıştı. İnsanın içine işleyen soğuk, sevimsiz bir yağmurdu. Bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Hatırlıyorum, insana açık bir düşmanlık besler gibiydi. Birden saat 11'de durdu.
Ve bu kez müthiş bir nem başladı. Yağmurdan daha soğuk ve bunaltıcıydı. Her şeyin üzerinden, kaldırım taşlarından, sokak aralarından, gözün görebildiği uzaklardan buram buram yükseliyordu bu. Sokaktaki bütün lambaları söndürseler, bunun beni rahatlayacağını düşünmüştüm. Lambalar nesneleri aydınlattığından insanın daha bir içini daraltıyordu. O gün hemen hiçbir şey yememiştim. Akşam üzeri bir mühendise uğramış ve bir dostuyla birlikte akşamı geçirmiştim. Hiç konuşmamıştım onlarla. Sanırım benden de sıkılmışlardı. Birbirlerine meydan okur gibi bir konuyu deriniyle tartışıyorlardı. Tartışma birden kızıştı. Ama pek umursamıyorlardı. Bunu görüyordum. Laf olsun diye tartışıyorlardı işte. Birden onlara dönüp "Hey beyler, sizleri gerçekten hiç umursamıyorum." Bunu dedikten sonra bozulmadılar. Ama bana güldüler. Nedeni ayıplamamam ve hiçbir şeyle aldırmamamdı, evet. Benim hiçbir şeye aldırmadığımı anlamışlardı. Ve bu şekilde bu onları neşelendirmişti. Sokak fenerlerini düşünürken gökyüzüne baktım. Koyu karanlıktı. Ama öbek öbek bulutların arasından dipsiz kara lekecikleri açıkça seçebiliyordum. Birden bu lekelerin birinde küçücük bir yıldız fark ettim. Dikkatle incelemeye başladım. İzlerken birden bir düşünce geldi aklıma. Evet, bu gece kendimi öldürecektim. Daha 2 ay önceden aklıma koymuştum. Çulsuzun teki de olsam güzel bir tabanca satın almış ve aynı gün doldurmuştum. 2 ay geçmişti ama tabanca hala kutusunda duruyordu. O kadar umursamaz davranıyordum ki ciddi bir anımı yakalamaya can atıyordum. Nedenini bilmiyordum. Böylece tam 2 ay her gece eve dönerken beynimi dağıtmayı düşündüm. Hep o anı bekliyordum. Ta ki küçük yıldız bana bir fikir verene kadar. Kesin olarak bu gece yapacaktım. Bu yıldızın neden beni etkilediğini doğrusu bilmiyordum. Gökyüzünü seyrederken ansızın küçük bir kız çocuğu dirseğime yapıştı. Sokak bomboştu. Kimsecikler yoktu. Az ötede bir arabacı droşkasında kestiriyordu. Kız 8 yaşlarındaydı. Üzeri sırılsıklam olmuştu. Başında başörtüsü vardı. Özellikle delik deşik ıslak potinlerini hatırlıyorum. Şimdi bile aklımdadır. Potinleri gözlerimin önünde bir beliriyor, bir kayboluyordu. Dirseğimden dürttü ve bana seslendi. Ağlamıyordu ama sesi kesik kesik çıkıyordu. Tir tir titrediği için ne dediği anlaşılmıyordu. Nedense dehşet içindeydi ve umutsuzca "Anacığım, anacığım" diye bağırıyordu. Yüzümü çevirdim ve hiç konuşmadan yoluma devam ettim. Arkamdan koşuyor ve beni dürtüklüyordu. Sesinde çok korkmuş çocuklardaki o çaresizliği gösteren bir anlatım vardı. Bu sesi bilirim. Gerçi kızın sözleri anlaşılmıyordu. Ama annesinin bir yerlerde ölmek üzere olduğunu ya da başına buna benzer bir şey geldiğini anladım. Annesine yardım için birini çağırmaya, bir şeyler bulmaya koşmuştu. Peşinden gitmedim. Tersine kızı sağmak düşüncesi geçti içimden. Önce bekçi bulmasını söyledim. Küçücük kollarını çaresizce birbirine kavuşturdu. Yine nefes nefese hizamda koşmasını sürdürdü. Beni bırakmıyordu. Sabrım tükenmişti. Ayaklarımla kızı iteleyerek çıkmıştım. "Ama bayım," dedi sadece. Birden beni bıraktı ve can havliyle karşı kaldırıma koştu. Orada biri vardı ve beni bırakıp şimdi ona yapışmıştı. 5. kata çıktım. Ev sahiplerinin eline bakıyordum. Yani kiracıydım. Oda demeye 1000 şahit ister. Yarım daire biçimli, tavan penceresi olan küçücük bir odada kalıyordum. İçeride bir sedir, üzerinde kitaplarımı koyduğum bir masa, 2 sandalye, bir de rahat bir koltuk. Eskiydi ama Voltaire tarzı bir koltuktu. Oturdum, mumu yaktım ve düşünmeye başladım. Tahta perdeyle ayrılmış bir bitişik odada kıyamet kopuyordu. 3 gündür sürüyordu bu. Emekli bir yüzbaşı kalıyordu orada. Konukları vardı. Su katılmadık 6 serseri oturmuş vodka içiyorlar, eski kartlarla şitoş oynuyorlardı. Dün gece kavga çıkmıştı.
İki konuk saç saça, baş başa kavga etmişti. Ev sahibesi şikayet ederdi etmesine ama yüzbaşından dolayı ödü kopuyordu. Ufak tefek, zayıf bir kadın, hastalanan 3 küçük çocuğuyla diğer bir odada kalıyordu. Kadın ve çocukları yüzbaşından ölesiye korkuyorlardı. Bütün gece tir tir titrerler, sürekli haç çıkarırlardı. En küçükleri korkudan sinir nöbeti geçirmişti bir gün. Bu yüzbaşı, adım gibi biliyorum, Nevski bulvarından gelip geçeni durdurur, para dilenirdi. Ordudan atılmış ama işin tuhafı zaten bunun için anlatıyorum ya bunları. Bizim daireye yerleştiği bir ay öncesinden bu yana yüzbaşının bende en ufak bir can sıkıntısı yaratmamış olmasıydı. Yani hiçbir sorunum yoktu. Kuşkusuz daha ilk gün onunla tanışmaktan kaçınmıştım. İlk karşılaşmamızda benden sıkılmıştı. Bölmenin arkasına ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, varmışlar yokmuşlar umurumda bile değildi. Sabaha kadar öylece oturuyor, doğrusunu isterseniz onları kafamdan öyle siliyordum ki seslerini bile duymuyordum. Gün doğana kadar uyumuyordum. Aşağı yukarı bir yıldır böyle. Masanın yanındaki koltukta bütün gece oturuyor, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece gündüzleri kitap okuyor, sadece oturuyorum. Düşünmüyordum bile. Aklıma bazı düşünceler gelmiyor değildi. Onları kendi hallerine bırakıyordum. Mum bütün gece yandı. Masaya sessizce geçtim. Tabancayı çıkarttım ve önüme koydum. Tabancayı masanın üzerine koyduğumda hatırlıyorum, gerçekten böyle mi diye sormuştum son derece kararlı bir şekilde. Evet diye karşılık vermiştim. Yani beynimi dağıtacağımı, kendimi bu gece öldüreceğimi biliyordum. Ama o an gelene kadar masa başında daha ne kadar oturacağımı bilmiyordum. Ah, o küçük kız olmasaydı kendimi çoktan vururdum. Kuşkusuz. Görüyorsunuz işte. Dünyayı takmadığım halde söz gelimi acıyı hissedebiliyordum. Evet, biri bana vursa acıyı duyabilirdim. Bu tinsel açıdan da aynıydı. Çok üzücü bir şeyler olsun. İçimde acıma duygusu uyandırabilirdi. Aynı. Hayattan kopmadığım, ona değer verdiğim günlerdeki gibi. O kıza acımıştım aslında. Ona kesinlikle yardım edebilirdim. Peki neden yapmadım bunu? O an aklıma gelen bir düşünceden. Koluma yapışıp benden yardım isterken birden kafamda bir soru belirmiş ve yanıtını bulamamıştım. Yersiz bir soruydu. Ama sinirlenmiştim. Aynı gece hayatıma son vermeye karar verdiğime göre, öyleyse dünyadaki her şeye şimdi eskisinden daha çok boş vermem gerekiyordu. İşte bu vardığım sonuç, bu sonuç yüzünden sinirlenmiştim. Peki neden birden her şeyi umursadığımı, kıza acıdığımı hissetmiştim? Zavallı kıza çok acıdığımı hatırlıyorum. Benim durumumda olan biri için son derece inanılmaz ve tuhaf bir acıydı bu. Doğrusu o anki duygumu kelimelerle tam olarak anlatamıyorum. Ama masada otururken evde de peşimi bırakmamıştı. Bu duygu uzun zamandır duymadığım bir öfkeye kapıldım. Düşünceler peş peşe akıyordu. Eğer sıfırı tüketmemiş bir insansam, bir hiç haline gelmedikçe yaşıyor olduğum, öyleyse acı çekebileceğim, sinirlenebileceğim ve davranışlarımdan utanç duyabileceğim açıkça görülüyordu. Tamam diyelim. Ancak 2 saat sonra hayatıma son vereceksem, o zaman bu kızın benim için ne önemi olacaktı? Bana neydi bu utançtan? Dünyada bu olup bitenlerden hiç olacaktım. Salt bir hiç olacaktım. Tam anlamıyla yok olacağımın, dolayısıyla salt bir hiçliğin söz konusu olacağı bir durumda, kıza karşı en ufak bir acıma duygusu beslemenin ve yaptığım alçaklıktan utanç duymamın bir anlam ifade etmeyeceği bilinci miydi yoksa? Yerlerde tepinmemin ve zavallı bir çocuğa vahşi bir sesle bağırmamın nedeni yalnızca acıma duygusunun olmaması değildi. Evet, insanlık dışı bir alçaklık yapacaksam şimdi yapmalıydım. Çünkü 2 saat sonra her şey sona erecekti. Bu yüzden bağırdığıma inanır mısınız? Şimdi bundan hemen hemen eminim. Hayatın ve yeryüzünün sanki bana bağlı olduğu
açık ve seçik görülüyordu. Şimdi dünyanın sadece benim için, yani benim için yaratıldığını söylemek mümkün. Çünkü kendimi öldüreceğim ve dünya en azından benim için olmayacak. Gerçekten de benden sonra kimsenin var olmayacağı, bilincim söner sönmez, dünyanın da o anda bir hayalet gibi, bilincimin bir parçası gibi karanlığa gömüleceğini, yok olacağını söylemiyorum daha. Çünkü bütün dünya, bütün insanlık benim. Yalnızca ben. Hatırlıyorum. Oturduğum yerden düşünürken peş peşe kafama üşüşen yeni soruları tümüyle başka açıdan ele almış, tam anlamıyla değişik, yeni bir şey keşfetmiştim. Şöyle tuhaf bir düşünce gelivermişti aklıma. Örneğin, Ay'da ya da Mars'ta yaşasaydım, imgelemin sınırlarını zorlayacak denli, orada en rezilce, en alçakça bir davranışta bulunsaydım, insanın yalnızca düşünde ya da kara basanlarında göreceği ve hissedeceği bir aşağılamaya ve şerefsizliğe uğrasaydım ve sonra dünyada kendime gelip o gezegende yaptıklarımın bilincimde koruyor olsaydım, ayrıca oraya asla ve hiçbir zaman dönmeyeceğimi bilseydim, Ay'a bakarken bunlar bana vız gelir der miydim demez miydim? Davranışlarım için utanç duyar mıydım? Ya da duymaz mıydım? Sorular yersiz ve gereksizdi. Zira tabanca önümde duruyordu. Ve bütün benliğimle biliyordum ki bunu mutlaka gerçekleştirecektim. Ama sorular beni heyecanlandırmıştı. Adeta çıldırtmıştı. Önce bir şeyleri çözmeden şimdi ölmem mümkün değilmiş gibi, yani aynen bu şekilde bir duyguydu. Sözün kısası kız beni ölümden kurtarmıştı. Çünkü bu sorularla intiharımı ertelemiştim. Bu arada yüzbaşının odasında sesler kesilmişti. İskambil oyununu bırakmışlardı. Her biri bir köşeye çekilmiş, arada bir hırlayışları duyuluyordu. İsteksizce küfürleşiyorlardı. Derken birden hiç başıma gelmeyen bir şey oldu. Koltukta sızı vermiştim. Hiç farkına varmadan içim geçmişti. Bildiğiniz gibi düşler son derece tuhaf şeylerdir. Müthiş bir açıklıkla en ince ayrıntılarına kadar kuyumcu işlemesi gibi gözleriniz önünde zaman ve mekanın farkına varmadan birinden ötekine geçtiğini görürsünüz sanki. Sanırım mantığı değil, arzuları yönlendirir. Beyni değil, yüreği. Oysa mantık bazen ne olmadık kurnazca işler yapar. Öte yandan düşümüzde mantığın başına inanılmaz şeyler gelir. Örneğin kardeşim 5 yıl önce ölmüştü. Kimi zaman düşümde gördüğüm olur. Benim işlerime katılır, birbirimizle ilgileniriz. Düş sürerken kardeşimin öldüğünü ve toprağa verildiğini bilirim. Ve beraber çalışmasına neden şaşmıyorum peki bundan dolayı? Neden mantığım bunlara meydan veriyor? Artık yeter. Düşüme döneyim. Evet, bu düştü. O gece gördüm. Kasım'ın 3'ünde. Bunun sadece bir düş olduğunu söyleyip benimle dalga geçiyorlar. Bana gerçeği bildirdikten sonra düşmüş, değilmiş fark eder mi? Bir kere gerçeği görmüşseniz ve öğrenmişseniz, uyuyor olsanız da, yaşasanız da onun gerçek olduğunu, başka da bir şey olmadığını bilirsiniz. Düş olsun varsın. Öve öve bitiremediğiniz hayatı intiharımla söndürmek istemiştim. Ama ah, o düşüm, o düş, bana yüce, yepyeni güçlü bir yaşam bildirdi. Dinleyin. O malum konular üzerine bir şekilde kafa yorarken, farkına varmadan sızdığımı söylemiştim. Birden düşümde koltuğa oturmuş, bu durumda tabancayı elime aldığımı ve kalbime, başıma değil, kalbime dayadığımı gördüm. Oysa önceden kesinlikle başıma, tam şakama ateş etmeyi düşünmüştüm. Göğsüme tabancayı dayadıktan sonra 1-2 saniye bekledim. Mum, masa ve karşımdaki duvar birden hareket etmeye, dalgalanmaya başladı. Hemen tetiğe dokundum. Bazen düşünüzde yüksekten düştüğünüz, bıçakla delik deşik edildiğiniz ya da dövüldüğünüz olur. Ama asla acı duymazsınız. Karyolaya çarptıysanız başka. O zaman acıyı hissedersiniz. Her zaman da acıdan uyanırsınız. Benim düşüm de böyle oldu. Acı duymadım. Ama tetiği çekmemle birlikte
Tepeden tırnağa sarsıldığımı hissettim. Her şey bir anda karardı. Çevremi korkunç bir karanlık kapladı. Gözlerim görmüyor, kulaklarım duymuyordu sanki. Sert bir şeyin üzerinde sırt üstü yatıyordum. Görmüyordum. En ufak bir hareket yapamıyordum bile. Çevremde dolaşıyorlar, bağırıyorlardı. Yüzbaşı kaba sesiyle bir şeyler homurdanıyor, ev sahibesi kesin çığlıklar atıyordu. Sonra sesler kesildi. Kapalı bir tabutta taşıyorlardı beni. Tabutun kalkıp inişini hissediyordum. Bunu düşünüyordum ve birden ilk kez bir düşünceye sarsıldım. Evet, ölmüştüm. Tamamıyla ölmüştüm. En ufak kuşkum yoktu. Ne görüyor, ne kımıldıyordum. Ama hissediyor, düşünebiliyordum. Sonra çok geçmeden bu düşünceyle hemen yatıştım. Her düşte yaşandığı gibi alışkınca tartışmasız gerçeği kabul ettim. İşte beni defnediyorlar. Görüyorum. Herkes uzaklaşıp gittikten sonra tek başıma kaldım. Hareket edemiyordum. Önceleri beni toprağa verdiklerini düşündüğümde mezar imgelemimde nem ve soğuk duygusuyla birleşirdi hep. Şimdi de böyleydi. Çok üşüdüğümü, özellikle ayak parmaklarımın ucunun üşüdüğünü hissedebiliyordum. Başka da bir şey, yatıyordum. İşin tuhafı, ölülerin bir beklentisi olmayacağını kesinlikle kabullenerek hiçbir şey yapmadan beklentisizce bekliyordum. Ama nem boğucuydu. Ne kadar zaman geçmişti? Bir saat, birkaç gün ya da daha fazla mı bilmiyorum. Ansızın kapalı olan sol gözüme sızan bir su damlası düştü. Bir dakika sonra bir daha. Dakikada bir damlıyordu. Birden korkunç bir öfkeye kapıldım. Ardından fiziksel bir acı duydum. Bu yaram diye düşündüm. İşte ateş ettiğim yer. İşte kurşun. Su her dakika kapalı gözüme damla damla düşüyordu. Birden seslendim. Sesten farklı bir şeydi bu. Çünkü hareketsiz yatıyordum. Bütün gücümle başıma gelenlerin suçlusu o yüce kudrete seslendim. Sen kim olursan ol, eğer varsan, şimdi olanlardan daha akla yatkın bir şeyler varsa ne olur burada gerçekleşmesine izin ver. Eğer sen sonraki hayatın rezilliği ve saçmalığıyla o akılsız intiharım yüzünden benden öç almayı düşünüyorsan bil ki çileci yalnızlığım milyonlarca yıl sürse de uğrayacağım en korkunç işkence sessizce hissedeceğim o aşağılanmayla hiçbir zaman kıyaslanamaz. Böyle seslendim ve sustum. Bir dakika kadar tam bir sessizlik oldu. Göz kapaklarıma bir damla düştü. Şimdi her şeyin kesinlikle değişeceğini sınırsız, sarsılmaz biçimde hissediyordum. Ve bunu biliyordum. Ve buna inanıyordum. Birden mezarım açıldı. Daha doğrusu açılmış mıydı, kazılmış mıydı bilmiyorum. Ama karanlık meçhul bir varlık beni çekip aldı. Ve kendimizi bir anda boşlukta bulduk. Birden kendime geldim. Koyu karanlık bir gece vardı. Asla, asla böyle bir karanlık olmazdı. Yeryüzünden uzaklaşarak hızla boşlukta yol alıyorduk. Beni taşıyan varlığa hiçbir şey sormuyordum. Gururluydum ve bekliyordum. Bir yandan da korkmadığıma kendimi inandırmaya çalışıyordum. Korkmadığım düşüncesine hayranlıktan adeta uyumuştum. Ne kadar zaman gittik hatırlamıyordum. Her şeyi tıpkı zamanı ve mekanı, varoluşun ve aklın yasalarına atlayıp geçtiğin, sadece yüreğinin hayal ettiği noktalarda takılıp kaldığın düşler gibi gerçekleşiyordu. Karanlıkta küçücük bir yıldız gördüğümü hatırlıyorum. Sirius mu? Diye durdum. Elimde olmadan çıkmıştı bu ses. Oysa hiç konuşmak istemiyordum. Beni götüren varlık hayır diye karşılık verdi. Evine dönerken bulutların arasından gördüğün yıldızın ta kendisi. İnsan suretinde varlık olduğunu biliyorum. İşin tuhafı bu varlıktan nedense hoşlanmamıştım. Derin tiksinti bile duydum. Aslında kalbime ateş etmekle tam bir yok oluş bekliyordum. Oysa şimdi kuşkusuz insan olmayan ama canlı bir varlığın kollarındaydım. Düşün, garip anlamsızlığı içinde, öyleyse ölümün ötesinde de bir hayat var diye düşündüm. Ama yüreğim özsel olarak tüm derinliğiyle benimle kalmıştı. Yeniden var olacaksam birinin karşı konulmaz iradesine göre
yeniden yaşayacaksam, yenilmeyi ve aşağılanmayı asla istemem. Bu sözleri geçirdim içimden. Senden korktuğumu biliyorsun ve bu yüzden küçümsüyorsun beni, dedim. İçinde itiraf bulunan bu sözlerden kendimi alamayarak ve bu aşağılanmayı kalbimde iğne yeri gibi hissederek o şekilde söylemiştim yol arkadaşıma. Karşılık vermedi. Birden beni hor görmedikleri, alaya almadıkları, bana acımadıkları, yolumuzun yalnızca beni ilgilendiren, bilinmeyen, gizemli bir amacı olduğu duygusuna kapıldım. İçimdeki korku gittikçe yoğunlaşıyordu. Sessiz yol, arkadaşımdan dilsiz ama acıtan, adeta içime işleyen bir ileti alıyordum. Karanlık, ıssız bir boşlukta hızla yol alıyorduk. Bildik takım yıldızlar çoktan geride kalmıştı. Uzayda ışınlarını binlerce, milyonlarca yıl yeryüzüne ulaştıran yıldızların olduğunu biliyordum. Belki de bu boşlukları geride bırakmıştık. Yüreğimi daraltan korkunç, bezdirici acıyla bir şeylerin olacağını bekliyordum. Birden çok tanıdık, beni adeta çağıran bir duyguyla sarsıldım. Birden güneşimizi görmüştüm. Dünyamızı yaratan güneş olamazdı bu. Bizim güneşimizden sonsuz uzaklıklarda bulunuyorduk. Ama nedendir bilinmez, bizim güneşimizin bir eşi, tekrarı olduğunu bütün varlığımla hissedebiliyordum. Tatlı, beni çeken, çağıran bir duyguyla yüreğim sevinçle yandı. Beni yaratan o dünyanın gücü yüreğimde yankılanıyordu. O yeniden canlandırmıştı. Ölümden sonra ilk kez eski hayatımın gücünü hissettim. Ama bu güneşse, bizim güneşimizin aynısıysa, evet, gerçekten de aynı güneşse diye haykırdım. Peki o zaman dünya nerede? Yol arkadaşım bana karanlıkta bir zümrüt gibi parıldayan küçük bir yıldız gösterdi. Doğruca o yöne gidiyorduk. Evrende böyle tekrarlar acaba mümkün mü? Böyle bir doğa yasası olabilir mi? Eğer orada böyle bir dünya varsa bizim dünyamız gibi olabilir mi? Tamamen aynı, mutsuz, zavallı, aynı zamanda değerli, sonsuzca sevilen ve bizler gibi en soysuz evlatlarında bile o acı çektirici aşkı doğuran aynı dünya olabilir miydi? Terk ettiğim o eski dünyama duyduğum coşkulu, karşı durulmaz bir aşkla sarsılarak böyle haykırmıştım. Önümde incittiğim o zavallı kız çocuğunun hayali belirmişti. "Her şeyi göreceksin," diye yanıt verdi. Sesinde bir çeşit hüzün vardı. Gezegene hızla yaklaşıyorduk. Önümüzde gittikçe büyüyordu. Okyanusu, Avrupa'nın sınırlarını artık seçiyordum. Birden içimde tuhaf, yüce ve kutsal bir kıskançlık duygusu alevlendi. Böyle bir tekrar nasıl olabilirdi? Neden? Seviyorum ben. Ben, soysuz herif. Kalbimi ateş ederek hayatımı edebi olarak söndürürken, üzerine kanımı bulaştırdığım, o terk ettiğim dünyamı, o dünyayı sevebilirim ancak. Asla, evet, asla o dünyayı sevmekten vazgeçmedim. O gece, ondan ayrılırken bile her zamankinden daha acı veren yoğunlukta sevmemiştim. Bu yeni dünyada acı var mı? Bizim dünyamızda salt acı çekerek sevebiliriz. Evet, sadece acı yoluyla. Başka türlü sevmeyi beceremeyiz. Başka sevgi bilmeyiz. Sevmek için acı çekmek istiyorum. Gözyaşları dökerek. Terk ettiğim dünyayı tüm susuzluğumla öpmek istiyorum. Hayır, kesinlikle başka bir hayatı kabul etmek istemiyorum. Yol arkadaşım nihayet beni bıraktı. Birden ne olduğunu anlamadan cennet gibi, güneşli, harika bir günün göz alan parlaklığında başka dünyada buluverdim kendimi. Ayaktaydım. Dünyamızdaki Yunan takım adalarını oluşturan adaların birinde ya da bu takım adalara bitişik ana karanın kıyısında bir yer gibi gelmişti bana. Ah, her şey tıpkı dünyamızdaki gibiydi. Ancak bir farkla, yüce, kutsal bir şölenle ve nihayet ulaşılmış bir utkuyla parlıyordu her yer. Zümrüt yeşili dingin bir deniz, usul usul kıyılara vuruyor, Handi ise
bilinçli bir sevdayla öpüyordu kıyıları. Renk renk çiçeklerle kaplı harika ağaçlar bütün ihtişamlarıyla dikiliyordu. Gür yaprakları, huzur veren, kulağa okşayan hışırtılarla aşk sözcükleri fısıldıyormuş gibi beni selamladıklarına emindim. Çimenler parlak, mis kokulu çiçeklerle ışıldıyordu. Kuşlar sürü halinde gökyüzünde uçuyor, hiç ürkmeden gelip omzuma, kollarıma konuyor, sevimli, titreşen kanatlarıyla sevinç içinde bana dokunuyorlardı. Ve sonunda bu gezegenin mutlu insanlarını gördüm ve tanıdım. Yanıma geldiler. Hemen çevreme aldılar. Kucaklayıp beni öpmeye başladılar. Güneş çocukları, kendi güneşlerinin çocukları, ah ne kadar da güzeldiler. Bizim dünyamızda böylesi insan güzelliği hiç görmemiştim. Olsa olsa çocuklarımızda bebeklik çağında bu güzelliğin zayıf bir yansıması olabilirdi. Bu mutlu insanların gözleri parlak bir ışıkla yanıyordu. Yüzleri zekayla, bir çeşit dinginliğe varmış bir bilinçle ışıyordu. Yüzlerinde şen bir anlatım vardı. Konuşmalarında çocuksu bir sevinç çınlıyordu. Ah, yüzlerine daha ilk bakışta her şeyi, evet, her şeyi anlamıştım. Bu dünya Adem ve Havva'nın günahlarıyla kirlenmemişti. Bu dünya, buradaki insanlar günah nedir bilmiyorlardı. Tüm insanların mitlerine göre Adem ve Havva'nın yaşadığı cennet gibi bir yerde yaşıyorlardı. Tek bir fark vardı. Bu dünyanın her tarafı cennetti. Bu varlıklar sevinçle gülümseyerek etrafımı alıyor, sevip okşuyorlardı. Beni barınaklarına götürdüler. Her biri beni avutmak ve bunun için sıraya girmişlerdi sanki. Bana hiçbir şey sormadılar. Her şeyi sanki biliyormuş gibiydiler. Bana öyle gelmişti ki yüzümdeki ızdırabın izini bir an önce silmek için adeta yarış ediyorlardı. Beni yine dinleyin. Peki, bu yalnızca düş olsun. Ama bu saf ve güzel insanların sevgi duyguları sonsuza dek benimle kaldı. Sevgilerinin şimdi oradan bana aktığını hissedebiliyorum. Onları gördüm, tanıdım ve onlara inandım. Onları sevdim. Onlar için acılar çektim. Ah, daha o zaman bu insanları birçok bakımdan hiç anlamadığımı fark etmiştim. Bana benim gibi çağdaş, ilerici bir Rus'a, aşağılık bir Petersburglu'ya söz gelişi bunca şeyi bildikleri halde bizim bilimimize sahip olmamaları çözümü zor bir bilmece gibi görünüyordu. Yalnız çok geçmeden bilimlerinin bizim dünyadakinden farklı olarak bir çeşit duygu yoluyla karşılaşıp beslendiğini, isteklerinin de çok farklı olduğunu ayrımsadım. Hiçbir şeyi arzulamıyorlardı ve huzur doluydular. Bizim hayatı anlamaya çalışmamız gibi bir çabanın içinde olmuyorlardı. Dolu doluya bir yaşamları vardı çünkü. Ama bilimleri bizimkine göre daha yüce ve derindi. Çünkü bizim bilim insanoğluna hayatın ne demek olduğunu anlatma arayışına giriyor, insana yaşamayı öğretmek için hayatı kavrama derdine düşüyordu. Onlar nasıl yaşayacaklarını bilim olmadan da biliyorlardı. Bunu anlıyordum. Ama bir türlü bilimlerini kavrayamamıştım. Bana ağaçlarını gösteriyorlar. Onları seyrederken besledikleri sevginin yoğunluğuna anlam veremiyordum. Diğer canlı varlıkları kendileri gibi görüp onlarla konuşuyorlardı. Bakın, onlarla konuştuklarını söylerken yanılmıyorum. Evet, onların dilini keşfetmişlerdi. Onları anladıklarına eminim. Bütün doğaya kendileriyle birlikte barış içinde yaşayan, onlara saldırmayan, sevgi gücüyle uysallaştırdıkları hayvanlara da böyle bakıyorlardı. Yıldızları göstererek anlamadığım bir şeyler göstermişlerdi bana. Ama inanıyordum. Yıldızlarla salt düşüncede değil, canlı bir yolla iletişim kuruyorlardı. Ah, onları anlama çabasına da girmedim. Bunsuz da seviyorlardı beni. Bununla beraber beni asla anlamadıklarını biliyordum. Yani anlamasalar da bunun beklentisine girmemiştim. Ve bu yüzden dünyamızdan hiç söz etmedim.
Karşılarında durup yaşadıkları toprağı öpüyordum yalnızca. Öylece suskun onlara tapıyordum. Beni seyrediyorlar, hiç utanç duymadan tapınmama izin veriyorlardı. Çünkü bundan çok hoşlandıkları belliydi. Benim için pek üzülmüyorlardı. Bazen olabilecek en derin bir sevgiyle bana karşılık verebileceklerinin mutluluğu içinde gözyaşları dökerek ayaklarını öptüğüm zaman benim için ızdırap çekmiyorlardı. Hayretler içinde kendime soruyordum. Benim gibi birini nasıl oluyor da hiç incitmiyorlar, bir kez olsun kıskançlık duyguları kabarmıyordu. Benim gibi yalancı, sürekli böbürlenen biri nasıl oluyor da onlara kuşkusuz yabancı olan dünyamıza ilişkin bildiklerinden söz etmemiş, en azından onlara duyduğu sevgiden bu varlıkları şaşırtmayı istememişti. Çocuklar gibi hareketli ve neşeliydiler. Harika korularında, ormanlarında dolaşıyorlar, güzel şarkılar söylüyorlardı. Doğal ve hafif yiyeceklerle beslenirlerdi. Meyveler, ağaç balı, evcilleştirdikleri hayvanların sütleri vesaire. Besin ve giyecek konusunda da özel çabaları yoktu. Aşk onlarda da vardı. Çocuklar doğuyordu. Ama bizim dünyamızda hemen hemen herkese bulaşan ve insanoğlunun tüm günahlarının kaynağı olan o aşırı kosnül yani arzu duygusu taşkınlıklarını hiç görmedim. Mutluluklarına katılan yeni doğan çocuklarına çok seviniyorlardı. Aralarında ne sürtüşme ne bir kıskançlık vardı. Ne anlama geldiğini bilmiyorlardı bile. Çocuklar herkesin çocuğuydu. Çünkü hepsi tek bir aileyi oluşturuyordu. Onlarda ölüm olmamakla birlikte hastalık da yoktu. Ama zamanı gelen yaşlılar sessizce ve huzurla sonsuz uykularına çekiliveriyorlardı. Son yolculuklarına uğurlanmak üzere çevrelerinde toprakları, yüzlerinde ışıltılı bir gülümsemeyle veda anında bir bir kutsadıktan sonra huzurla gözlerini kapatıyor ve bu törende keder, gözyaşı hiç görmedim. Azalan ancak dingin, hükmünü tamamlamış, edilgen duruma geçmiş bir heyecana varan bir sevgi sezmiştim bundan. Ölümden sonra da dünyasal beraberliklerinin kesilmediğini düşünmek mümkündü. Ölümsüzlük bunun kavramı sorduğum zaman beni anlamamışlardı bile. Gördüğüm kadarıyla ölümsüzlükten içgüdüsel olarak o kadar da emindiler ki bu soru onlar için bir anlam taşımıyordu. Tapınakları yoktu ama tüm evrenle canlı, kesintisiz bir birlik içindeydiler. İnançları yoktu. Buna karşılık dünyevi sevinçleri yaşadıkları, doğanın sınırlarına vardıkları zaman yaşayanlar için de, ölenler için de tüm evrenle daha geniş, daha derin bir ilişkinin başlayacağı görünüşüne dayalı, sağlam, köklü anlayışları vardı. Bu an için sevinçle, acele etmeden, acı çekmeden ama birbirlerine aktardıkları sezgileriyle kavruyorlardı. Sezgilerini birbirlerine aktararak bu şekilde oluyordu bu. Akşamları yatmadan önce toplu halde ezgiler söylemeyi seviyorlardı. Biten günün yaşadığı duyguları bu şarkılarla aktarırlardı. Günle vedalaşırken onu överler, doğaya, denizlere, ormanlara övgüler düzerlerdi. Birbirlerine şarkılar söylemeyi sever, birbirlerini çocuklar gibi överlerdi. Çok sade ezgilerdi ama yüreğin birinden çıkar, ötekine işlerdi. Yalnızca şarkılar değil, yaşamlarının her anı birbirlerini sevmekle geçiyordu. Bu birbirlerine duydukları ortak, evrensel bir sevgiydi. Büyüleyici, coşkulu bazı şarkılarını hemen hiç anlamıyordum. Sözlerini bilsem de anlamına varamıyordum. Usum yetersiz kalıyordu sanki. Yine de yüreğim bu şarkılara kendiliğinden akıyordu. Onlarla sık sık konuşuyordum. Bütün bunları uzun zaman önce hissettiğimi, bu sevinçleri, uykuyu kendi dünyamızda kimi zaman bende dayanılmaz ıstıraplara varan, çekici bir duyguyla yaşadığımı, onların duygularını ve güzelliklerini kalbimin rüyalarında, hayallerimde hissettiğimi, dünyamızda günün doğuşunu bir gün olsun gözyaşları dökmeden izlediğimi söyledim.
Dünya insanlarına duyduğum kinde her zaman bir acının olduğunu anlattım. Onları sevmeden neden nefret edemiyordum? Onlara duyduğum aşkta acı olduğu halde neden onları bağışlamadan duramıyordum? Kin duymadan neden sevemiyordum? Evet, bunları anlatıyordum. Beni ilgiyle dinliyorlardı. Ama tek kelimesini bile anlamadıklarını yüzlerinden okumuştum. Bunları söylemekten pişmanlık duymadım. Terk edip gittiğim insanlar, yani o insanlık için duyduğum acının yoğunluğunu hissedeceklerini biliyordum. İçime işleyen sevgiyle bana baktıkları zaman, evet, onların yanındayken ruhumu onlarınki kadar masum, dürüst, günahsız olduğunu hissettiğim zaman onları anlamamı pek dert etmedim. Yani kendimi anlatma derdine girişmedim. Hayatın doluluğu duygusu karşısında soluğum kesilmişti ve sessizce onlara baktım ve taptım. Ah, şimdi herkes yüzüme baka baka benimle alay ediyor. Yukarıda anlattığım ayrıntıların düşte görülmesinin mümkün olmadığını, olsa olsa sayıklama anında kalpte doğan bir duygunun derinlerden hissedilmesi olabileceğini, ayrıntıları da uyandıktan sonra uydurduğumu ileri sürüyorlar. Gerçekten de böyle olduğunu anlattığım zaman, Tanrım, nasıl kahkahalarla gülmüşlerdi bana. Nasıl bir neşeydi o. Nasıl bir neşe doğurmuştu. Ah, evet, kuşkusuz düşümdeki tek duygu yenmişti beni. Yüreğimde kanayan bir yara, salt o duygu canlı kalmıştı. Yalnız düşümün gerçek imgeleri ve biçimleri, yani düş anında gerçekleşen, gerçekten de gördüklerim, uyumla öylesine tamamlanmış, öylesine büyüleyici ve güzel, öylesine gerçektiler ki, kuşkusuz uyandıktan sonra onları insan evladının kıt sözcükleriyle ifade edememişimdir. O kadar ki belleğimden silinmiş olmalıydı. Gerçekten o ayrıntıları istencim dışında bir an önce aktarmak için kuşkusuz tutkulu bir istekle değiştirerek uydurmak zorunda kaldığım anlamına geliyordu. Ama bu anlattıklarımın doğru olduğuna nasıl inanabilirdim? Belki de anlattıklarımdan 1000 misli daha güzel, daha ışıltılı ve sevinçli olamaz mıydı? Hadi düş olsun diyelim. Ama bunlar yaşanmamış olamazdı. Dinleyin, size bir sır vereceğim. Yaşadıklarım belki de hiç düş değildi. Çünkü burada düşlerde bile görmenin olanaksız olduğu, insanı dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bu düşü kalbim doğurmuş olsun. Ama kalbim sonraları başıma gelen o korkunç olayı yaratacak güçte miydi? Bu olup bitenleri tek başına nasıl uydurmuş olabilirdi? Ya da şu 5 para etmez, kararsız kalbim, hiç değeri olmayan, aklıma gerçeği böylesine açığa çıkaracak kadar güçlenebilir miydi? Ah, buna kendiniz karar verin. Bu zamana kadar gizlemiştim. Şimdi bu gerçeği açıklayacağım. Bütün mesele şu. Ben. Ben. O insanları ben bozdum. Yaşamlarını ben alt üst ettim. Evet, onları mahvetmemle bunlar bu şekilde sonuçlandı. Bunun nasıl olduğunu tam olarak ne açıklayabiliyor ne de hatırlıyorum. 1000 yıl süren bir düştü sanki. Ve bütününden bana geriye tek duygu kaldı. Bildiğim, orada işlenen ilk günahın nedeni, yani onun nedeni bendim. İğrenç bir trişin gibi bütün ülkülere bulaşan veba mikrobu gibi daha önce mutlu ve günahsız olan bu gezegene mikrobumu bulaştırdım. Yalanı öğrendiler. Yalanı sevdiler. Çekiciliğini tattılar yalanın. Ah, başlangıçta masumca bakmışlardı belki. Şakayla, cilveyle, gönül oyunlarıyla, aslında belki mikropla. Ne var ki bu yalan, yani bu yalanın mikrobu yüreklerine girdi. Çok hoşlandılar. Ardından hızla arzuların, tutkuların, kösnül duygular doğdu. Bu tutku, yani bu tutkunun kıskançlığı, kıskançlık acımasızlığı doğurdu. Ah, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ama çok geçmeden ilk kan döküldü. Şaşırdılar. Dehşete düştüler. Geçmeden birbirinden ayrıldılar. Koptular. Birbirlerine düşman bile kesildiler. Yüze vurmalar,
Sitemler başladı. Utancı öğrendiler ve buna erdem olarak yüceltici şekilde baktılar. Onur kavramı ortaya çıktı. Her birlik kendi sancağını dalgalandırdı. Hayvanlara eziyet etmeye başladılar. Bir arada yaşadıkları hayvanlar dağlara, ormanlara kaçtılar. Vahşileştiler. Onlara düşman oldular. Aralarında çıkar mücadeleleri, sen ben kavgası başladı. Farklı dillerde konuşmaya başladılar. Acıyı tattılar. Tutkuyla bağlandılar. Acı çekmek için yanıp tutuştular. Ve gerçeğe sadece acıyla varılabileceğini söyleyip durdular. Sonra bilim ortaya çıktı. Kötülük, zorbalık doğunca bu kez kardeşlikten, insanlıktan söz etmeye başladılar. Bu düşünceleri benimsediler. Suç işlemeye başladıklarında adaleti keşfettiler. Ve bunu korumak için de yasaları da sağlamlaştırarak giyotini icat ettiler. Neler yitirdiklerini hayal meyal hatırlıyorlardı. Bir zamanlar masum ve mutlu olduklarına inanmayı bile istemediler. O eski mutluluklarının geri gelebileceği düşüncesine gülüp geçtiler. Bunu hayal olarak nitelendirdiler. Bu mutluluğu biçim ve imge olarak gözlerinin önünde canlandıramıyorlardı. Ama ilginç ve tuhaf bir durum vardı. Eski mutluluklarına duydukları bütün inançlarını yitirirlerken, onu bir masal olarak nitelendirirken yeniden saf ve mutlu olmayı öylesine derinden istediler ki bu arzuları önünde çocuklar gibi yerlere kapandılar. Bu arzularını tanrısallaştırdılar. Tapınaklar kurdular ve kendi düşüncelerine, kendi arzularına aynı zamanda ulaşılmaz ve gerçekleşemez olduğuna derinden inanarak ama gözyaşları dökerek yerlere kapanarak taptılar. Yitirdikleri saf, mutlu hayatlarına dönmelerini sağlayacak bir mucize gerçekleşseydi ve birisi tutup o mutluluğu gösterseydi ve isteyip istemediklerini sorsalardı, kesinlikle geri çevirirlerdi. Şöyle demişlerdi bana, tamam, biz kötü, yalancı, adaletsiz olalım. Bunun bilincindeyiz ve bunun için gözyaşları döküyoruz. Korkunç acılar çekiyoruz. Bizleri yargılayacak olan ve kim olduğunu bilmediğimiz o bağışlayıcı yargıçtan belki de daha çok biz kendimize işkence edip cezalandırıyoruz. Ama bizim bilimimiz var. Onun sayesinde yeniden gerçeği arayıp bulacağız. Ama bilinçli olarak. Bilim duygudan daha yücedir. Yaşam bilinci hayatın üstündedir. Bilim bize bilgeliği verecek. Bilgelik yasaları ortaya çıkaracak. Mutluluk yasaları bilimi ise mutluluğun üstündedir. Söyledikleri işte sadece bunlardı. Bu sözlerden sonra da herkes karşısındakinden çok kendini sevmeye başladı. Ayrıca başka türlü davranamazlardı zaten. Herkes kişiliğini öylesine kıskançlıkla öne çıkardı ki bütün güçleriyle başkalarını aşağılamaya ve küçümsemeye verdi kendini. Bu uğurda hayatlarını bile öne koydular. Kölelik doğdu. Gönüllü köleler bile ortaya çıktı. Zayıf, kendisinden daha zayıf olanları ezmeye yardımcı olsun diye. Güçlüye isteyerek boyun eğdi zayıflar. Gözyaşları içinde insanlara ulaşan vaizler türedi. Ve insanlara kibirlerinden, yitirdikleri uyum ve ölçüden, kaybettikleri utanç duygusundan söz ettiler. Ya alaya alındılar ya da taşlandılar. Tapınak önlerinde kutsal kanlar aktı. Bu olanlara rağmen yeniden birleşmeyi düşünen kimseler çıktı ortaya. Başkalarından çok kendini sevmeye devam ederek aynı zamanda kimsenin hayatına karışmadan herkesin bir arada uyumlu bir toplum içinde yaşaması mümkünmüş gibi. Bütün savaşlar bu düşünceden ortaya çıktı. Savaşanlar aynı zamanda bilimin, bilgeliğin ve kendini koruma duygusunun sonunda kişiyi sağduyulu ve uyumlu bir toplumda birleşmeye zorlayacağını ama öte yandan davayı hızlandırmak için bilgelerin düşüncelerini anlamayan akılsızları zaferlerine engel olmasınlar diye hızla yok etmeye çalışacaklarına kesin olarak inanıyorlardı. Ancak kendini koruma güdüsü hızla zayıflamaya başladı. Doğrudan ya hep ya hiç diyen kibirli, gözü doymaz kişiler türedi. Her şeye sahip olmak için zorbalığa başvurdular. Bunu başaramazlarsa kendilerini yok edeceklerdi. Hiçliğin sonsuz erinci uğruna yok olmayı, kendini yok etmeyi kült olarak benimseyen dinler doğdu. Neden sonra bu varlıklar boş,
Anlamsız çabalardan yoruldular. Yüzlerinde acının izleri belirdi. Bu varlıklar güzelliğin acı olduğunu, çünkü düşüncenin salt acıda var olabileceğini ilan ettiler. Acıyı ezgilerinde terennüm ettiler. Aralarında çaresizce dolaşıyor, onlar için gözyaşları döküyordum. Ah, yine de seviyordum onları. Yüzlerinde acının hiç olmadığı, saf, günahsız, güzel oldukları o eski günlerden daha da çok seviyordum belki. Acı hiç var olmadığı için bir zamanlar cennet olan, kirlettikleri o dünyayı şimdi daha çok seviyordum. Heyhat, her zaman acıyı ve kederi sevmişimdir ben. Ama salt kendim için. Kendim için. Onlar için üzülmüş, ağlamıştım. Umutsuzluk içinde kendimi suçlayarak, lanetler ederek, kendimi aşağılayarak onlara ellerimi uzattım. Her şeye ben, yalnızca ben sebep olduğumu, ahlaksızlığı, mikrobu, yalanı ben bulaştırdığımı söyledim. Beni çarmıha germeleri için yalvardım. Nasıl çarmıh yapılacağını öğrettim onlara. Kendimi öldürmeye gücüm yoktu çünkü. Yapamadım. Bana işkence etmelerini istiyordum. Acıya susamıştım. İşkenceler içinde kanımın son damlasına kadar akıtılmasını istiyordum. Ne var ki bana sadece güldüler ve sonunda bana deli gözüyle bakmaya başladılar. Beni hoş gördüler. İstediklerini, elde ettiklerini, olan olduğunu, başka türlü olmayacağını söylediler. Artık beni tehlikeli bulduklarını, konuşmaya devam edersem beni tımarhaneye kapatacaklarını söylediler. İşte o zaman ruhuma öylesine güçlü bir acı çöktü ki yüreğim daraldı. Bir an öleceğim gibi hissettim ve birden tam burada uyanıverdim. Sabah olmuştu. Daha doğrusu gün ışımamıştı. Daha saat 6 sularıydı. O koltukta kendime geldim. Mumun yanıp bitmişti. Bitişik odadan, yüzbaşıdan ses gelmiyordu. Dairemizde alışık olmadığım derin bir sessizlik vardı. İlk yaptığım bir şaşkınlıkla ayağa fırlamak oldu. Başıma buna benzer bir olay hiç gelmemişti. En küçük kırıntısı bile. Örneğin koltuğumda böyle hiç uyumamıştım. Ayağa fırlayıp yeni yeni kendime gelirken birden önümde doldurmuş hazır tabancayı fark ettim. Hemen kendimden uzaklaştırdım ve fırlattım. Ah, şimdi. Hayat, hayat. Kollarımı havaya kaldırdım ve heyecanla sonsuz gerçeğe seslendim. Hayır, seslenmedim. Hıçkırmaya başladım. Bütün benliğimi ölçüsüz bir sevinç dalgası sarmıştı. Evet, hayat ve gerçeği yaymaya. O anda insanlara yol göstermeye karar verdim. Elbette bütün yaşamım boyunca bunu yaymaya, insanlara anlatmaya gidiyorum. Neyi mi? Gerçeği. Çünkü onu gördüm. Gözlerimle gördüm. Onun utkusunu gördüm. İşte o zamandan beri bu gerçeği anlatıyorum. Ayrıca bana gülenleri herkesten daha çok seviyorum. Neden böyle bilmiyorum ve açıklama da getiremiyorum. İnsanlar şimdi yolumu şaşırdığımı söylüyorlar. Yani şimdiden böyle olduktan sonra ileride ne olurmuşum, aslında bu gerçek. Zihnim bulanıyor. Belki de ileride daha kötüye gidecek. İnsanların yolunu aydınlatan öğütler verirken hangi sözcükleri kullanmak, neler yapmak gerektiğini bulana kadar kuşkusuz bu akıl karışıklığı bir süre daha peşimi bırakmayacak. Çünkü o kadar kolay değil. Bunu gayet açık biçimde görüyorum zaten. Ama biraz dinleyin. Bu durumda kimin aklı karışmazdı ki? Oysa herkes aynı yöne gidiyor, hiç değilse buna çaba gösteriyor. Bilgesinden en pislik soyguncusuna kadar yalnız yolları farklı. Yani herkesin içinde bulunduğu durum bu. Eski bir gerçek bu. Ama burada yeni olan şu. Artık yolumu şaşıramazdım. Çünkü gerçeği gördüm. İnsanların güzel ve mutlu olabileceğini gördüm ve biliyorum. Dünyada yaşama becerilerini yitirmedikten sonra kötülüğün insan evladının doğal davranışı olduğuna inanamam. Oysa herkes nedense sadece bu inancıma gülüp geçiyor. Neden inanmayayım ki? Gerçeği gördüm. Kafamda uydurmuşum falan değil. Gördüm. Gördüm diyorum size.
canlı imgesi sonsuza kadar ruhumu doldurdu. Onu öylesine kusursuz bir bütünlükte gördüm ki insan evladında olmayacağına inanamam. Öyleyse nasıl yolumu şaşırmış olabilirim? Birkaç kez elbette yolumdan sapmış olabilirim. İnsana yabancı gelecek sözcükler bile kullanmış olacağım. Ama bu uzun süreli değil. Bunun farkına vardığımda gördüğüm o somut, canlı imge her zaman benimle olacak. Daima ruhumu iyileştirecek ve yolumu aydınlatacaktır. Ah, çok dinç, çok diri hissediyorum. Kendimi hiç olmadığı kadar böyle hissediyorum. Yürüyeceğim. 1000 yıl da olsa yürüyeceğim. Onları mahvettiğimi, başlangıçta gizlemeyi bile düşündüğümü bilmenizi isterim. Ama bu hataydı. Evet, ilk hatam. Ama gerçek yalan söylediğimi fısıldıyordu bana. Beni korudu. Yolumu aydınlattı. Peki cennet nasıl kurulacaktı? Sözlerle anlatamayacağım bunu. Doğrusu bilemiyorum. Düşüm sona erer ermez sözler belleğimden uçup gitmişti. Hiç değilse en önemlisi, en gerekli olan sözcükler. Olsun, yürüyeceğim ve usanmadan sürekli konuşacağım. Çünkü gördüklerimi aktarırsam yine de her şeyi kendi gözlerimle gördüm. İşte benimle alay edenler bunu anlamıyorlar. Gördüklerimin sözde bir düş, sanrı, bir sayıklama olduğunu söyleyip duruyorlar. Buna bilgelik mi denir? Kibirlerinden geçilmiyor. Düş. Evet, nedir düş? Hayatımızın bir düş olmadığı sanrısı. Yani hayatımız bir düş, değil mi? Daha fazlasını söyleyeceğim. Varsın. Gördüklerim hayal ürünü olsun. Cennet diyelim ki var olmasın. Zaten bunu anlıyorum. Ne olursa olsun gerçeği anlatmak için o yüce yürüyüşümü sürdüreceğim. Oysa bu çok basit. Bir günde, bir saatte bakmışsın her şey birden kuruluvermiş. Önemli olan başkalarını kendiniz gibi sevmeniz. Önemli olan işte bu. Hepsi sadece bu. Sevgi. Başka da bir şey gerekmiyor. Onu nasıl gerçekleştireceğini hemen bulacaksın. Oysa bu milyarlarca kez tekrarlanan ve söylenen eski bir söz gerçeği. Ne var ki insanları bir araya getirmemiş, yaşam bilinci yaşamın üstündedir. Mutluluk yasaları bilimi mutluluğun üstündedir. İşte neyle mücadele etmemiz gerektiği yapacağım da. Herkes isterse bu gerçekleşir. O küçük kızı arayıp buldum. Yürüyeceğim. Yürüyeceğim. Hikayenin sonu.